Evet dostlarım, bugünkü videomu bir arkadaşım, bir danışanımın ricası üzerine tekrar çekiyorum. Astral yolculuğa çıkmak isteyip ve çıkarken korktuğu için yaşayabileceği tehlikeleri bana sormuştu. Bayağı bir uzun zaman oldu, kusura bakmasın, vaktimiz anca oldu, anca yetiştirebildik. Bugün de onun sorularına bilimsel olarak kendisine aslına bakarsanız söylemiştim ben. Yazmıştım ama şimdi daha detaylı olarak anlatmak istiyorum müsaadenizle. Astral yolculuk tehlikeli olduğu için değil arkadaşlar. Bilinç kontrolsüz açıldığı için insan kendine tehlikeli hale geldiği için bu riskten dolayı panikler. Bunun için de insanlara göre astral yolculuk eğer bilinç hazır değil ise, ki buna tam hazır değil ise tehlikeli haline gelir. Bunu size açıklayacağım şimdi. Neler olabilir? Birincisi bilinç parçalanması. Astral yolculukta en büyük tehlike varlıklar değil, senin bilincinin parçalanmasıdır, hazır olmayışındır. Astral katmanlarda beden çözülür, kimlik hissi kaybolur. Ben duygusu genişler, gerçeklik ilgisi esner. Olaylar daha esnek olur, daha farklı olur. Bu durum bazı insanlarda kimlik kayması yaratır. Ben kimim hissi, gerçeklikten kopma hissi, bedenine yabancılaşma, kişilikte dalgalanma. Yani bu 5 dakika önce normal olursun, 5 dakika sonra çıldırırsın, bağırmaya başlarsın, normale dönersin, gülersin, ağlamaya başlarsın gibi. Böyle durumları yaşayabilirsin. Bu durum psikolojik olarak çok zorlayıcı olabilir. O yüzden yine söylüyorum. Hazır olmadan astrala çıkmayın arkadaşlar. Önce kendinizi hazırlayın. İkinci olay uyku felci. Eşikte sıkışma olayı. Astral yolculuğun aslı uyku felcidir. Bazı insanlar, bazı kişiler ama bu kapıda, bu eşikte takılı kalırlar. Bu durumlarda nefes alamıyormuş gibi hissedersin. Beden hareket etmez, bilincin açıktır, astrala geçemezsin ve uyanamazsın. Bu durum fiziksel olarak tehlikeli değildir ama psikolojik olarak travma yaratabilir. Bilinçaltının maddeleşmesi. Astral yolculukta gördüğün, sözüm ona kötü varlıklar dışarıdan gelmezler. Onlar senin bilinçaltının bastırdığı ögelerdir, varlıklardır. Astralda korkular, travmalar, bastırılmış ögeler, karanlık düşünceler hepsi form alır, şekil alır yani. Bu yüzden bazı insanlar karanlık gölgeler, varlık türü görüntüler, tehdit hissi yaşarlar. Bunlar dışarıdan gelmezler. Bunlar içeriden gelirler. Yani senin bilinç altına yerleştirdiğin, yıllardır bu yaşa kadar yaşayıp da bilinç altına yerleştirdiğin, duyduğun, gördüğün filmlerden, okuduğun kitaplardan bilinç altına yerleştiriyorsun ya, hani inanıyorsun böyle bir varlığın olduğuna ya da olabileceğine. Onu da astrala çıktığın zaman, bu boyuta geldiğin zaman bilinçaltın sana öne sürüyor. Çünkü astrala çıkmak demek bir nevi arınmak demektir. Size ileriki günlerde Kundalini ile ilgili bir bilgi vereceğim. Yine buna benzer detaylı bir bilgi. Konuyla çok yakın, birbirine yakın olduğu için söylüyorum şu anda. Yakında onu da size zamanımız olursa, vaktimiz geldiğinde anlatacağım. Enerji düşüşü, aşırı yüklenme. Astrala sık sık çıktığınız zaman hazır olmadığınız için aşırı derecede yüklendiğiniz zaman enerji düşüklüğü olmaya başlar. Yani yorgun hissedersiniz, bitkin hissedersiniz kendiniz. Bununla birlikte baş ağrısı, mide bulantısı, titreme, üşüme, halsizlik, gün boyu tükenmişlik. Çünkü astral deneyimde beden uyku modunda değildir. Bilinç pasif, beden aktif. Bu yüzden enerji tüketimi normalin çok çok katı üstüne çıkar. Bu uzun vadede
enerji çöküşü insana yaşatabilir. Bıkkınlık, bitkinlik, şeyden zevk almama, olduğun yerde uyumak, hiç kıpırdamamak. İlk zamanlar bunların çoğunu yaşarsınız da zamanla insan alışıyor ama tabii o kadar sık çıkmamanız gerekiyor. Tamam, biz bunu bazı seviyelere getirdik. Çok fazla çıkmamız gerekiyor. Görevimiz icabı. Ama bir amatör kişi bunu o kadar sık yapmamalı. Gerçekliğin kayması. Astral yolculuğun sonunda bazı insanlar dünya yapay geliyor. İnsanlar uzak geliyor. Kimseyi yanında istemiyorsun. Artık seni sıkıyorlar, rahatsız ediyorlar. Zaman garip geliyor. Bedeni artık kendinde kostüm gibi görüyorsun. Yani çünkü sen ona ait değil misin ya da o sana ait değilmiş gibi hissediyor insan kendini. Bu astral deneyiminden sonra zihnin kendisini tekrar kalibre edemeyişinden meydana gelir. Yani astral dünya ile bu dünya arasındaki gelgit yaşadığından hangisinin gerçek, hangisinin sanal olduğunu ya da astral olduğunu anlayamadığı için böyle bir olay yaşanır. Böyle bir tehlike özellikle çok sık astral yolculuk yapanlarda görülmüş. Astral bağımlılığı. Bazı insanlar astral yolculuğu e, yalnız kalma, kaçış, güç, merak, özgürlük gibi görür. O durumda kişi fiziksel hayattan kopar. Yani bu dünyadan artık zevk almamaya başlar. Sosyal ilişkileri bozulur, dengesi bozulur. Astral hayatın daha gerçekçi olduğuna inanmaya başlar ve sürekli orada kalmak ister. Oradaki hayatı yaşamak ister. Onun için de ben daha önceki anlatımlarımda da söylediğim gibi kişi özellikle ilk zamanlarda bunu yaparken öbür boyuta geçtiği zaman geri dönmeme ihtimalleri çok yüksek. Bunun için ilk zamanlar lütfen bir ustadan, bir eğitmenden, bir master'dan yardım alın. O seviyeye gerçekten gelene kadar yardım alın. Çünkü dediğim gibi oradaki huzuru, oradaki yaşamı, yaşam değil de yani yaşam diyeyim artık oradaki deminki konuda söylediğim gibi kelimeler yetmiyor. Oradaki durumu görüp de bazen insan buraya neden gelmesi gerektiğini kendi kendine sorguladığı zaman çok oluyor. Onun için ilk zamanlar lütfen bir eğitmenle yolculuğa çıkın. Yani kendi başınıza deneyebilirsiniz ama eğitmen olursa daha mantıklı, daha yararlı olur sizin için. Çünkü bu durum kişide ruhsal bağımlılık yapabilir. Arkadaşlar burada e, kötü niyetli varlıklar yoktur. Bu sadece sizin bilincinizin zayıf oluşundan, bilinçaltınızın ilk başlarda söylediğim gibi ürettiği bir şeydir. Az önce söylediğim gibi astralde kötü varlık yoktur. Zayıf bilinç düşük katmanlara düşer. Yani bu şu demektir ki bu katmanlarda korku yoğun, kaos çok yüksektir, bilinç bulanık ve kontrol çok zayıftır. Bu yüzden kişi kötü bir şeyle karşılaştığını zanneder. Aslında karşılaştığı düşük frekanslı, düşük titreşimli enerji alanıdır. O buna başka türlü yansır. Astral yolculuğun en büyük tehlikesi dostlar. Size şimdi en dürüst bir şey söyleyeyim, kelimeyi söyleyeyim. Astral yolculuk tehlikeli değildir. Hazır olmayan bilinç için tehlikelidir. Bu da şu demektir. Astral yolculuk zayıf olan zihni parçalar. Bastırılmış düşünceleri, duyguları ortaya çıkartır. Kimliği çözer, gerçeklik ilgisini sarsar, enerjiyi tüketir. Bu nedenden dolayı da herkes için uygun değildir.